konuşulacak çok şey var. Bir yanda torba yasayla hayatımıza yeni giren vergiler, harçlar, diğer yanda asgari ücret belirsizliği, diğer yanda altında oluşan FOMO, pandemi döneminde hayatımıza giren o terim. Bir şeyleri kaçırıyorum korkusuyla herkes altına hücum ediyor ve altın gerçekten de rekor üstüne rekor kırıyor. Peki bu böyle devam eder mi? Bir de tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararı merakla bekleniyor. Biz de işte ekonomideki tüm bu sıcak başlıkları sevgili Emre Şirin'le konuşacağız. Emre hoş geldin. Hoş bulduk. Selamlar. Merhabalar herkese. Nasılsın? Teşekkür ederim. Hastalıkla boğuşuyoruz. Üşüttük. Sadece fiziksel üşütmedik tabii yani. Akıl sağlığımızda da biraz problem yok değil. Geçen hafta bir Sözcü yayınında karikatür paylaştım. Yıllardır çok sevdiğim bir karikatür. Akıl sağlığınızı nasıl koruyorsunuz diye soruyorlar Honili'ye. Yok ki Yok diyor. ki. Yok ki. Hepimizin haleti ruhiyesi sanıyorum bu aralar bu şekilde. Önce Merkez Bankası'nı sorayım. Beklentiler Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam edeceği yönünde. Önce senin beklentini sormak isterim. Tabii oraya geçmeden şeyi söyleyeyim. Hani bir cümle vardır ya çok sık kullanılır. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz falan diye. Onu şöyle çevirebiliriz bence. Akıl sağlığımızı korumaya en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Ekonomik ve sosyal Doğru. olarak. İnşallah koruyabileceğiz. Şimdi Merkez Bankası'nın tabii bu TÜİK'in enflasyonu beklenti üstü gelince bir de bu işte operasyonlar vesaire gündemde olmaya devam edince acaba faiz indirmez mi? Pas geçer mi gibi bir tereddüt oluştu belli kesimlerde. Belli kesimlerde evet indirmeye devam eder ama boyutu azalır. Yani 100 bas puanlık bir indirimle geçer. Şu an 40,5 politika faizi 39,5'a indirir gibi bir görüş var. Şimdi ben de indirmeye devam edeceği kanaatindeyim. Çünkü Fatih Karahan'ın açıklamalarına baktığımızda evet geçici bir yükseliş var ama dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dair emareler önümüzde var diyoruz. Yani sürekli aynı açıklamaları yapıyorlar. Burada tabii ki okumamız gereken temel fotoğraf şu, resim şu. Merkez Bankası faiz indirmeye mecbur. Yani reel sektörün içinde bulunduğu duruma baktığımızda. Zaten faiz indirimlerini enflasyonist ortam devam ederken yapmaya başlamalarının tekrar altında yatan neden de buydu. Yani sonuç itibariyle biz enflasyonla mücadeleyi kazanamadık. Yani TÜİK ne açıklarsa açıklasın. Herkes ne olup bittiğini çok iyi biliyor. Yaşadığı hayatı biliyor. Marketi, pazarı ve fiyat artış hızını görüyor. Dolayısıyla Mart'ta sekteye uğrayan faiz indirimleri tekrar başlamak zorundaydı. Ve bu devam edecektir. Sadece şöyle bir şerh olabilir. Dün işte ismini vermeyeyim, iktidara çok yakın biri, belki sen de izlemişsindir. Bangır bangır kendi işte YouTube yayınında faiz indirmemeli, doları tutmalı falan gibi bir açıklama yaptı. Hani bu tarz isimlere bazı şeyler açıklattırılır yani bazen. Acaba faiz indirimi pas geçecek mi gibi bir hava da oluştu ama benim şahsi kanaatim bütün meslek odalarına baktığımızda, reel sektör temsilcilerine baktığımızda hepsi faiz indiriminin devam etmesi gerektiğini söylüyor. Zaten hani TÜİK'in enflasyonu evet yıllık enflasyon 33'ün üstüne çıktı ama politika faizimiz 40,5. Gerçekten enflasyonun orada olduğuna inanan bir Merkez Bankası varsa ve ana eğilimin aşağı yönlü olduğunu iddia ediyorsa Fatih Karahan faiz indirimlerine devam etmeli. Aksi takdirde anlattığıyla gerçek fotoğrafın farklı olduğunu aslında itiraf etmiş olur. Yani çünkü aradaki farka bakar mısın? 33, 40,5, 7,5 puanlık kabaca bir fark var, marj var orada. O zaman indirmen lazım derler. İndirmiyorsan o zaman sen bize farklı bir şey anlatıyorsun. Yaşanan farklı diye bir ama imaj da oluşur. Dolayısıyla ben öyle 250 bas puan falan beklemiyorum ama 100-150 bas puan civarında bir faiz indirimiyle devam edeceğini düşünüyorum. Ama şunun altını tekrar çizeyim. Yani Türkiye'de enflasyon düşmeyeceğini ısrarla vurgulayan birkaç kişiden biriyim. Zaten bu artık Türkiye'nin enflasyonuyla da muzdan çuvala sığmadığı görülmeye başlandı. Bundan sonraki süreçte de düşmeyecek. TÜİK ne açıklarsa açıklasın. Zaten hazinenin borçlanma maliyetlerine baktığımızda herkes konuştu. Zaten son günlerde en popüler gündemlerden biri. Hani biliyorsun OVP'de biz 2026'da 16 enflasyon, 2027'de %9, 2028'de 8 enflasyon hedefleniyor. Ama hazinenin borçlanmasına baktığımızda 2 yıl vadede 40'ın üzerinde bir faiz var. 10 yıllık vadede 32-33 gibi bir faiz var. 5 yıllık vadede 35 var. O zaman bu enflasyon
düşecekse bu kadar yüksek faizle neden borçlanıyorsun gibi bir soru akla gelir. Bu iki anlama gelir zaten. Bir, enflasyonun düşmeyeceğini oralar kendileri de kabul etmiş durumdalar. Bir itiraftır bu. İkincisi de şu, sen ne kadar ekonominin sağlığı yerinde, yatırımcı ilgisi yüksek desen de Mehmet Şimşek olarak ya da Merkez Bankası olarak kreditörler sana para vermiyorlar, güvenmiyorlar, riskli buluyorlar ve dolayısıyla yüksek faizden borçlanmak zorunda kalıyorsun. Ve bunun yükü de vatandaşın sırtına binmeye devam ediyor. Yani bunları anlatmamın sebebi şu, faiz indirimleri mecburiyetten yapılıyor ama enflasyonla mücadelede maalesef başarı yok. İpotekli konut satışlarının artma verisini de okurken böyle okumak lazım. Demek ki halk enflasyon düşeceğine inanmıyor ki bu yüksek faizlerden ipotekli konut alıyor. Yani enteresan bir tablodayız. 2,5 senelik sözüm ona sıkı para politikası, sıkı maliye politikası, tasarruf tedbirleri falan hiçbir işe yaramamış. Çünkü zaten sıkı falan değildi. O adı öyleydi. Vatandaşın boğazını sıkan bir politikaydı. Aslında politikanın kendisi sıkı değildi. Bir takım kesimleri mağdur eden, servet transferi yapan, hep söylediğimiz o üçleme var ya, hani vatandaşa düşük ücret ver, ondan sonra yüksek vergi al ve yüksek faiz vererek doları tut. Şimdi strateji dedikleri, politika dedikleri, program dedikleri şey tamamen buydu. Buradan da bir şey çıkmayacağını hep konuştuk. Yaşadığımız tabloda bunun ispatı maalesef. Demin sen ismini zikretmedin. Ben söyleyeyim. Rasim Ozan Kütahyalı senin Evet, Rasim Ozan Kütahyalı. bahsettiğin açıklamayı yapan kişi. Enflasyonla mücadelede yani enflasyon canavarını yere sermek yetmez, onu betona gömmek gerekir minvalinde bir açıklama yaptı. Aman ha, sakın Merkez Bankası da sanayicinin, iş insanının, piyasanın beklentilerine kulak asmasın. Faizi de aman zinhar düşürmesin. Çünkü bizim enflasyonla mücadele etmemiz Ama gerekiyor. Rasim'in bilmediği şey şu. Yani Rasim bir de orada şunu söylüyor. Doları mutlaka tutmaya devam edin diyor. Tutmaya devam edin. Dolar 43'ü geçmemeli. 31 Aralık Evet, 2025'e yıl sonuna diyor. kadar. İşte ekonomiyi bilmemek böyle bir şey. Yani doları tutma sevdasına biz bütün bedelleri ödedik ya zaten. Hani Merkez Bankası şu anda faiz indirse bir dert, indirmese bir dert ya. İşte bunun altında yatan sebep o. Doları tutma sevdası. KKM'ye trilyonlar aktarıldı. Carry trade'e inanılmaz kaynaklar aktarıldı ve günün sonunda geldiğimiz yerde enflasyonla mücadelede başarı yok. Şimdi sadece faiz üzerinden okuyan bir kitle var Türkiye'de enflasyonla mücadeleyi. Arkadaş, her şey dört dörtlük ilerliyordur. Ve dünyadaki diğer işte batılı ekonomiler gibi ilerliyorsundur. Ekonomide ciddi bir ısınma olmuştur. Bu talepten dolayı enflasyon yaratmıştır. Sen de buna önlem almak için faizi artırırsın. İnsanlar talebini geri çeker. Tüketim azalır. Tasarrufa yönelirler. Bu da ekonomiyi soğutur, enflasyonu düşürür. İyi de sende enflasyonu yaratan zaten evine ekmek götüremeyen vatandaş değil ki. Onun talebi değil ki. Sen de enflasyonu yaratan hep konuştuğumuz şey. Yani bu doları tutmak için aktardığın kaynaklar, kamunun harcamaları, etkin ve verimli olmayan alanlara kaynakların sürekli aktarılması. Bununla birlikte bu harcamaları finanse etmek için sürekli borçlanman, faiz yüküne katlanman, vergiyi artırman, orada insanların sırtındaki yükü artırman, beklentileri bozman, kuru baskılamakla ve hatalı politikalarınla, beklentilerin bozulmasıyla talep edebilenin talebini öne çekmesi, fiyatlama davranışlarının bozulması. Bakın anlatıyorum. Yani bunu sadece faizle çözemezsin. Hani Mahfiye İlmez Hoca'nın bir sözü var ya, bir ekonomiyi faizle batırabilirsin tek başına ama tek başına faizle düzeltemezsin. Türkiye'de dolayısıyla bugün bazı muhalif olan, çok beğendiğim, görüşlerine de güvendiğim ekonomist dostlarımız da faizlerinden bence yanlış tanımlama yapıyor. Türkiye'nin derdi faiz değil. Bu haliyle yüksek faiz enflasyonu düşürmediği gibi servet transferine devam edilmesine neden oluyor. Başka yapısal sorunlarımız var bizim. Yani şimdi ben de biliyorum enflasyon yüksekken faiz düşürülmez. Evet, ama enflasyonun temel nedeni talep mi? Ya da başka problemler yok mu enflasyonu yaratan orada? Ya da faiz yüksekken enflasyon düştü mü? Bu soruyu soralım. Faiz yüksekken birilerine servet transferi yaparken enflasyon düştü mü? Demek ki bizim problemimiz faiz değil. Faiz bir dönem problemdi. Her şey sarsılmadan önce nas deyip aşağı çektiğinde büyük problemdi. Sonra faizi 50'ye çekmek zorunda kaldın ama orada kuru bırakmadın.
Anlamlı bir hareket yapmadın. Faizi de kademeli oraya çektiğin için hiçbir şekilde piyasada tepki bir anlamı olmadı. Ve aynı zamanda kamu harcamalara devam etti kur baskısıyla birlikte. Bütün denge kayboldu. O yüzden bugün faizi evet indirmek, dolarizasyonu, TL'den kaçışı falan evet körükler. Ben de bunu biliyorum. Ama indirmediğinde enflasyon düşmeyecek. İndirmediğinde buradayken bile bu ülkede demokrasinin kılıcı gibi kurum baskılandığı düşüncesi hakimken insanların zihninde dolarizasyonu zaten engelleyemezsin. Çünkü siyasi operasyonları görüyorsun. Sadece ekonomiyi, ekonomik parametrelerle ya da verilerle anlatamayız Türkiye'de. Türkiye'deki ekonomik tabloyu, enflasyonla mücadeleyi analiz ederken dünyadaki normal ilerleyen ülkelerdeki enflasyonla mücadeleyi artık karıştıramayız. Biz farklı bir noktadayız. Bizim enflasyonla mücadele tablomuzu çok farklı yerlerden değerlendirmek, kur meselesini iyi anlamak, hukukun üstünlüğü ve adalet kavramlarını iyi algılamak, siyasetteki belirsizliği doğru algılamak ve bununla birlikte faizin sadece ve sadece bir tek aşama nokta olduğunu ve bugünkü gelinen noktada enflasyonla mücadelede bir çözüm üretmeyeceğini anlamak lazım. Bugün TL'nin faizinin yüksek olması sadece maalesef birilerine servet transferine neden oluyor. Ve bu arada birçok şey de kayboluyor. Çünkü temelde hep anlatıyoruz enflasyon verinin doğru değil aslında. Doların olması gereken yer doğru değil. Asıl meselemiz burası. Hep söylediğim bir şey var. Basmadığın parayı kontrol edemezsin. Kontrol ettiğini zannedersin. Kontrol edebiliyor görünmek için tavizler verirsin. Maliyetlere katlanırsın. Ve bu tüm toplumu fakirleştirir. Reel sektörünü bitirir. Bak bugün düne kadar sesi çıkmayan reel sektörün çok önemli temsilcilerinin sesi çıkmaya başladı. Neden? Çünkü işler artık gitmiyor. Ama biz onlara dün de diyorduk. Ya danışmanlarınız var, ekonomistlerle çalışıyorsunuz, dünyayı okuyorsunuz, çok profesyonel, donanımlı kadrolarınız var. Görmüyor muydunuz? Görüyordunuz. Ama o zaman para kazanıyordunuz. Düşük faiz, ucuz kredi buluyordunuz. Enflasyonist yapı sizin karlarınızı maksimize ediyordu. Önümüzdeki süreçte neler yaşanacağını umursamadınız. Umursamadınız, kazandığınız cepleri doldurdunuz. Bir de tabii ki iktidara şirin gözükme çabanız da vardı. Ama bugün geldiğimiz noktada bakın üretiminizi yapamaz hale geldiniz. Maliyetleri karşılayamaz hale geldiniz. Ve bir eleştiri de şu, siz kazanırken personelinizle paylaşmadınız. Personelinle paylaşmazsan o insan malı tüketemez, alışveriş yapamaz. Bir şekilde senin ürettiğin malın da sadece ihracat yapmıyorsunuz çünkü siz iç pazara da çalışıyorsunuz. İnsanların alım gücü düştükçe enflasyonla birlikte sen de paylaşmıyorsan ve sisteme de itiraz etmiyorsan, bu sistemin bozulacağını bile bile devam ediyorsan günü gelir sen de o sıkıntıları yaşarsın. Yani kol kola yürümek zorundasın reel sektör çalışan kesim. Bizde maalesef öyle olmuyor. Ben cebimi doldururken öbürleri aç kalsa da önemli değil diyorsun. Mesela torba yasa dedin ya başlangıçta sen. Yani o yasalar torbaların içine giriyor ama sıkıntı şu. Onlar torbaların içine girdikçe milletin torbaların içi boşalıyor. Maalesef böyle bir tablonun içerisindeyiz. Milletin torbaların içi bomboş artık. Evinde tencere kaynamıyor. Büyük torba paradoksu diyebiliriz buna. Aynen öyle. Bak çok güzel tanımladın. Büyük torba paradoksu. Şimdi Bir yerde torbalar dolarken bir yerde evet, torbalar boşalıyor maalesef. boşalıyor. Çok doğru. Geçtiğimiz haftalarda bir yayında sevgili Onur Çanakçı güzel bir noktaya temas etti aslında bu reel sektörle ilgili. Faizlerin düşük olduğu dönemde kimseden hakikaten ses çıkmadı. Tabii ki işine yatırım yapan, işini büyüten, çalışanıyla, emekçisiyle paylaşan vardır. Ve fakat sanıyorum azınlıktadır. Çoğunluk o faizlerle aslında servetine servet kattı. Bir iş yatırımı ve yeni bir istihdam alanı pek çoğu yaratmadı. Değil mi Emre? Sinem ben 2020'de bankacıydım. Sinem dedim ya. Simge pardon özür dilerim. Karıştırdık burayı. Sinem'e Simge diyoruz. Simge'ye Sinem diyoruz. Şimdi o dönemlerde bankacıydım. Öyle ucuz krediler vardı ki gerçekten de evet senin dediğin gibi işine yatırım yapan, faaliyetlerini büyüten, gerçekten personeline de destek olan iş insanları yok mu? Var. Haksızlık etmeyelim. Ama azınlıkta onlar. Şunu gözlemledik. Aldı krediyi şimdi bizden bankadan. Götürdü. Villa aldı. Yat aldı. Veya hiç bilmediği sektöre girdi. Bak orada güzel para var dedi. Bilmediği sektöre girdi ve batırdı parayı. Ama ana faaliyetleriyle alakalı
bir tasarrufu olmadı. Bir girişimi olmadı. Dolayısıyla o günlerde bu düşük faiz ortamı, işte talep enflasyonu orada körüklendi. Ama bugün orada değiliz. Şimdi neyi konuşuyoruz? Bak, asgari ücret 22.104 lira değil mi? Emekli, en düşük emekli aile 16.881 lira. Açlık sınırı 28.000 lira. Şimdi neyin talebini yaratabilir bu kesim? Neyin enflasyonunu yaratır? Elbette ki sen şimdi onların aylıklarını, maaşlarını arttırdığında geçici bir etkiyle 1-2 aylık işte tüketemediklerini tüketme durumu söz konusu olur. Ama totalde Türkiye'de enflasyonu yaratan, o market poşetlerini dolduramayan vatandaş değil. Bu gerçeği bir kabul edelim. Yani kafamızı kuma gömemeyiz. Yani sen sadece vatandaşa düşük ücret ver ve bir faizle yukarıda tut, doları da baskıla, birilerine de kaynak aktarla enflasyonu çözemezsin bu ülkede. Bu işleri geçelim. Yani geçmişe döndüğümüzde dediğimiz gibi firmaların büyük kısmının çok büyük hataları var. Orada faizler düşükken sadece firmalar değil, düşük faizden kredi alabilen herkes işte yastık altına altın götürdü koydu. Doların o zaman aldı. Enflasyonun patlayacağını biliyordu çünkü. Onun dışında gitti, yani birikim yapamayan da dedi ki ya arkadaş, ben gideyim işte gezeyim, tatile gideyim, restorana gideyim, yemek yiyeyim daha fazla. Çocuğuma şunu alayım, evimdeki eşyayı değiştireyim. Çünkü biliyor yani krediyi enflasyon ödeyecek zaten. Bak tekrar söylüyorum, bugünlerde de neden insanlar kredi alıyor? Yani ihtiyacı olmadan, yani ihtiyacı olan başka. O denize düşse yılana sarılacak, yani mecburen kendini döndürmek için kredi alıyor. Ama bugün konut kredisini bu faizlerden alan vatandaş şunu biliyor: yarın enflasyon onun taksitlerini ödeyecek. Enflasyon onun taksitlerini ödeyecek. Bu çok net bir tablo. Çünkü bugüne kadar geldiğimiz süreçte yapılan hatalar neyse, bugünkü yönetim de aynı hataları yapıyor zaten. Ve daha da dibe batıyor. Ve hataları daha büyük hatalarla telafi etmeye çalışıyor. Vergi icatları, ceza icatları, harçlara zamlar, şunlar bunlar yükü artırdıkça artırıyor. Kamu tarafında bak, ilk 9 ayda merkez yönetim bütçe gerçekleşmelerinde 11 trilyon harcama var. 1.7 trilyon faiz ödemişiz. Faiz 1.7 trilyon. Hani bu hükümet diyordu ya, yoksullara yardım ediyoruz vesaire. Yoksullara ayrılan kaynak, orada harcanan para yoksullukla mücadele için sanırım yalnızca 245 milyar falan. Yani ilk öğretimden yüksek öğretime kadar, orta öğretim dahil harcanan para 1.1 trilyon, faiz ödediğimiz 1.7 trilyon. Şimdi bu kadar faizle kaynak niye aktarılıyor? Demin başında anlattım işte. Enflasyon düşecek diyorlar. OVP'yi koydular önümüze. 2026 16, 2027 9, 2028 8. Maşallah düşeceğiz oralara. Tek hanelere gidiyoruz. İyi de arkadaş, siz neden bu kadar yüksek faizle borçlanıyorsunuz uzun vadeli o zaman? Neden? Bu mantıklı mı? Bak, faizlerin inmeye başladığı süreçte uzun vadeli yüksek faizle borçlanmazsın ki sen. Mantıklı değil. Uzun vadeli borçlanma yapmazsın yani. Ne zaman yaparsın? 2020'yi düşün. 2021'i düşün. Oralarda faizler düşük değil mi? Faizler düşükken ne yaparsın? Enflasyon patlayacak arkadaş, belli. Ben şimdiden uzun vadeli taksitli kredi alayım. Çünkü bedava olacak. O zaman yaparsın bunu. Nasıl sen şimdi bugün uzun vadeli yüksek faizden borçlanıyorsun ekonomi yönetimi olarak? İşte niye biliyor musun? Denize düştün. Yılana sarılıyorsun. Sana kimse güvenmiyor. Kredi vermek istemiyor. Risk primini sen CDS istediğin kadar düşürdüğümde işte 800'lü seviyelerden işte buralara kadar getirdin. İşte kredi rating notumuz arttı falan. Mehmet Şimşek geçen gün de işte G20 toplantısına gittiğinde yatırımcı ilgisi çok güzel falan dedi. Buyurun. Neden bu kadar yüksek faizle borçlanıyorsun o zaman? Yurt içinde de kimseyi ikna edemiyorsun yani. Hiç kimseyi ikna edemiyorsun. Nasıl ikna edeceksin? Yani Merkez Bankası'nın başkan yardımcısı kendi bastığı, imza attığı parayı çalıyor. Kimi nasıl ikna edeceksin ya? İnanılmaz Ya dünya tarihine yani. geçtik ya. Simge, dünya tarihine geçtik. Yemin ediyorum böyle bir şey olamaz ya. Millet filmini çekiyor, biz gerçeğini yaşıyoruz. Bize örnek alsınlar. Ya biz gerçeğini onlara somut olarak gösteriyoruz. Belki de bilmiyorum, onlar bu durumları biliyorlardı, örnek aldılar, senaryolaştırdılar falan, film yaptılar. Evet. O da olabilir. İnanılmaz yani, başka bir ülkede olsa gerçekten
Ya Siyasetin yer yerinden oynar. A'dan Z'ye değişmesi gerekir. Kesinlikle Yer yer yerinden yerinden oynar. oynar. Bizde her şeyin, bak en büyük sıkıntı ne biliyor musun? Her şeyin normalleşmesi. Evet. Bütün skandallar normalleşiyor bizde. Yani mesela bazen ekonomik verilere falan, işte haberlere bakmıyorum. Bakıyorum borsa çakılmış falan. Bir hareket var bir yerlerde. Haberin içeriği önemli değil. Bir skandal olmuştur diyorum yani. Gerek yok bakmaya artık. Yani detayında kim ne demiş, ne yapmış, kim ne açıklama yapmış hiç önemi yok ki. Sonuç ne? Sonuç bizi yine sıkıntıya sokacak bir skandalımız var muhtemelen o gün. Çok alıştık yani bunlara. Evet, Hatta skandal olmadığı gün böyle bir boşlukta hissediyoruz. Yani niye acaba bir şeyler olmadı? Bir şeyler mi yanlış gidiyor falan diye düşünüyorum. Şimdi birazdan soracağım yeni harçları ve asgari ücrete dair beklentini, altına dair beklentiyi ama benim geçen gün X'te gördüğüm ve açıkçası şaşırdığım bir haberi Turhan Çömez de paylaştı son olarak. Bir sormak isterim yani bu kadar enflasyondan, hayat pahalılığından bahsettikten sonra Yunanistan'a günübirlik market turları başladı diye bir haber düştü önümüze. 39 euroya İstanbul Dede Ağaç otobüsle gidiş dönüş. Burada çok ünlü ve çoğunlukla da epey ucuz olan marketlerde alışveriş, duty free'de zaman geçirme imkanı ve akşam Türkiye'ye dönüş şeklinde. Şimdi bu enteresan bir haber tabii ki. Yani insanlar gerçekten Yunanistan'a alışverişe giderse Türkiye'den, yani bu bence çok ama çok büyük bir bizim hayat pahalılığı sorunumuz olduğunun önemli bir kanıtı demektir. %100. Burhan %100. Bey'in paylaşımının altına baktım. O kadar çok örnek paylaşılmış ki. Yani Almanya'daki marketten e, Paris'teki bir manava kadar görsellerle, etiketlerle veyahut mesela Amerika'da 20 dolara satılan ya da 30-40 dolara satılan bir ürünün Türkiye'de binlerce liraya satılıyor oluşuna dair. Şimdi hem bu farkı bir konuşalım isterim. Hayat pahalılığı gerçeğimizi konuşalım ama bunun bir tarafında da bir fırsatçılık gerçeği olduğunu da bence bir vurgulamak icap eder %100. ama tabii ben senin yorumunu almak isterim önce. Şimdi bu senin tespitinde olduğu gibi ne kadar pahalı bir ülke haline geldiğimizi gösteren bir şey. Ama dramatik olan tablo şu. Halkı çok fakir olan ama reyonlarda ürünleri çok pahalı olan bir ülkeyiz. Bu da şunu gösterir. Halk da kendi içinde ayrışmış durumda. Yani çok fakir bir kitle ve çoğunluk burada. Ve bir miktar da olsa yine hala kendini döndürebilen, alım gücü biraz da olsa hani kalan kitle. Bu da zaten şuradan görüyoruz yani. Evet, Yunanistan'a günübirlik alışveriş turuna gidiyor da tatile de insanlar kendi ülkesindeki en güzel o cennet koylara, sahillere değil de başka ülkelere gidiyor bir süredir. Gayrimenkul yatırımları, dikkat et. Bir süredir bizim hani gayrimenkul alabilecek vatandaşımız Türkiye'de değil de Yunanistan'da, Londra'da, Amerika'da, şurada burada gayrimenkul yatırımları yapıyordu. Bu TL'nin aşırı değerli olması ve Türkiye'de fiyatların abuk subuk yerlere gitmesiyle alakalı bir şey. Bu neden oluyor peki? İşte doları baskılama sevdasının bizi getirdiği yer. Her şeyi bozdu dediğim nokta burası. Diğer mesele, fırsatçılık yok mu? Var. Hı hı. İşte ekonomi yönetimi her şeyi yanlış yaparsa, enflasyon, açıklanan enflasyon verisi güven vermezse, senin aslında reel faiz getirisi sunuyorum dediğin yerde aslında gerçek manada bilen de biliyor. Reel bir faiz getirisi de yoksa, çünkü enflasyon başka bir yerde, faiz başka bir yerde. Dolar da bu kadar baskılanıyorsa ve herkes bunu biliyorsa, içeride de siyasi atmosfer bir türlü durulmuyorsa, bununla birlikte Mehmet Şimşek geldiği andan itibaren rasyonel zemine geçeceğiz, yapısal reformlar yapacağız, kamuda tasarruf yapacağız dedikten sonra bütün harcama kalemleri arttıysa, ilave vergi yükü getirmeyeceğiz dedikten sonra vatandaşın sırtına ek MTV dahil bütün icatları yaparak her türlü vergi yükünü, cezayı icat ederek getirdiyse, sırtına bindirdiyse, o zaman burada bir şekilde fiyatlarla alakalı şiraze kayar. Birileri de tutturabildiğini
etiketlerine yansıtır. Yani hep konuşuyoruz ya, işte shrinkflasyon, gridflasyon, skimpflasyon falan diyoruz ya. Hepsi var bizde. Aynı anda Evet. yaşıyoruz. Bak şimdi Ekrandakini bir ha, yorumlamanı istesem, Almanya'da 43 liraya satılan ürünün aynısı Türkiye'de 25 bin liraya satılıyor. Şu durumu birisi buyur çıkıp işte. açıklayabilir mi? Bu matematikle izah edilebilecek bir şey değil ki. Şimdi bak onu söylemeye çalışıyorum. İşte fırsatçılık falan niye Hı oluyor? hı. Çünkü başıboşluk varsa, bütün veriler, kamunun, devletin açıkladığı veriler bile güven vermiyorsa, o zaman vatandaş da diyor ki ben de istediğim fiyatı koyarım. O bu fiyatı koyuyor, ben de bu fiyatı koyuyorum. Alan alır, almayan almaz diyor. O dediğim şey, bak, bütün hepsi bir anda yaşanıyor dedik ya, o Hı enflasyonla biten hı. her şey. Hı hı. Bak, kalite düşüyor, miktar azalıyor. Aynı zamanda fiyat da sabit kalmıyor, fiyat da artıyor. Enteresan bir noktaya doğru ilerliyoruz. Dibi göremiyoruz. Her gün daha da dibe gidiyoruz. Şimdi TÜİK hangi marketlerden, nereden fiyat topluyor bilmiyorum. Gelsin TÜİK yetkilileri, beraber bir dolaşalım. Bizim burada hani herkesin gidebildiği 3 harfli marketlerden tut da biraz daha hani üst segment marketlere kadar etiketleri nasıl değiştiğini hep birlikte bir ayın başında bakalım, bir ayın ortasında bakalım, bir de ayın sonunda gidelim bakalım. Bir de öbür ayda gidelim, aynı şeyi yapalım. Arkadaş, hepimiz yaşıyoruz. Yaşadığımız şeyi bize farklı anlatmaya çalışmayın. Zaten buradan kopuyor film. O yüzden de ne oluyor? Simge gidiyor. İşte vatandaş diyor ki kardeşim, kur zaten baskı oynuyor doğru yerde. Yarın patlarsa ben ne yaparım? O zaman ben etiketimi önden yüklemeli arttırayım diyor. Kimisi gidiyor daha da fırsatçılık yapıyor. Bir bardak çayı gidiyor 50 liraya. 50 lira da çok pahalı da 150 liraya satıyor bir yer. Ya bu mantıklı değil. Hani kira maliyetim arttı, vergilerim arttı, işte personel giderim. Bununla açıklanabilir bir şey değil. İşte burada fırsatçılık doğuyor. Fırsatçılığı doğuran, sahtekarlığı doğuran da işte ekonomi yönetenlerin aldıkları sağlıksız kararlar, eylemleriyle söylemleri arasındaki tutarsızlık. Tutarsızlık ne kadar yükselirse bu arada fırsatçılar da o kadar artar. Bunu suistimal eden de o kadar artar. Piyasada da fiyat algısı bozulur. Şimdi sen ya da ben ya da bizi izleyen dostlarımız herhangi bir yere gittiğimizde bir şey satın alırken ya da bir hizmet alırken bir fiyat önümüze geldiğinde itiraz edebiliyor muyuz? Yani doğru fiyat ne bilmiyoruz artık. Yani doğru fiyatı artık kaçırdık. Algımız öyle çalışmıyor. Hatta Evet. fiyat arttığında şaşırmıyoruz. İtiraz da etmiyoruz. Çünkü Türkiye artık böyle bir yola girdi. Bu yoldan çıkışın formülü de aslında ekonomiyle alakalı değil. Onu da hepimiz biliyoruz. Maalesef içinde yaşadığımız dönemin bence en, insanın adalet hissini zedeleyen yanlarından bir tanesi de bu. Bu arada izleyicilerimize de ben bir yorum olarak yazmalarını rica ediyorum. Sizce hayat pahalılığının gerçek sebebi ne diye sizin de fikirlerinizi almak isterim. Bu arada lütfen yayını beğenmeyi de, unutmayın. Bunu söylemeyi hep unutuyorum. Hâlâ bu anlamda gerçek bir YouTuber olamadığımın da Evet, ben de farkındayım. öyleyim yani. Ben de öyleyim. Hatta bir ara Değil mi? utanıyordum, biliyor musun? Ya beğenin, abone olun falan demeye utanıyordum yani YouTube kanalıma. Bir baktım, yok arkadaş, herkes yapıyor. Bu işin jargonu bu yani. İşte Y kuşağının gereksiz Evet, hassasiyetler falan. utangaçlıkları, değil mi? Çünkü Utangaçlıkları kesin. anne babalarımız bizi sakın birinden bir şey istemeyeceksin. Evet ya. Misafirliğe gittiğinde açsan bile yemek alabilir miyim demeyeceksin diyerek büyüttüğü için Hatta bu bir şey Y söyleyeyim mi kuşağı sana? böyle. Daha bugün başıma geldi. Ya Instagram'da bir işte kendi YouTube kanalımdan bir kesit paylaştım. İşte abone olun falan yazdım altına da falan. Sonra bir utandım kendi kendime. Ya yazmalı mıyım, ya tepki gelir mi falan diye. Ya niye utanıyorsun? İşin bu yani, yapıyorsun Tabii, sonuçta. Ama böyle bir tabii. algımız hala var bizim. Unutuyoruz o yüzden. Evet, evet, evet. Y kuşağının böyle gereksiz hassasiyetleri var. Birazdan sormak istediklerim arasında hatırlatıyorum altın ve, bu enflasyonist ortamda belki küçük yatırımcı için, öneriler olacak ama önce bir asgari ücret belirsizliğini sormak isterim. Şimdi, İlk toplantı pek olumlu sonuçlanmadı takip ettiğimiz kadarıyla ama zaten toplantının olumlu sonuçlanmasına dair bir beklenti var mıydı? Ben ondan da pek emin değilim. Zikredilen, oranlar da pek iç açıcı değil. Evet, enflasyon hedefi tutturulamayacak gibi görünüyor. Sayın Mehmet Şimşek bile kabul etti bu durumu. Ancak
orada yapılması planlanan zamsa sanki o hedef tutturulmuş gibi ya da yani çok yakınındaymış gibi zikredilen oranlar milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Sadece artık asgari ücretlileri de ilgilendirmiyor üstelik bu oran. Özellikle özel sektörde çalışan milyonlarca beyaz yakalıyı ve orta derecede çalışanı, yani üst düzey yöneticileri değil ama milyonlarca özel sektör çalışanını da çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü asgari ücrete yapılacak zam oranında onunla da yapılacak oran belirlenecek. Beklentin ne yönde diye sormak isterim. Şimdi birkaç tespit yapayım. Bu asgari ücret tespit komisyonu değil, dostlar alışverişte görsün komisyonu. Zaten baştan verecekleri rakamı zaten kafalarında biliyorlar. Oraya işçi temsilcisini götürmenin falan anlamı yok. O sendikalarımızın da artık ne halde olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani hep söylediğim bir şey var. Lüks Alman arabasına binen işçi temsilcisi olmaz. Böyle bir işçi temsilcisinin olduğu yerde zaten hani o işçi hiçbir şey elde edemez. Onu bir geçelim. Diğer tespitim şu. Yaz aylarında çok konuşuldu ya hani asgari ücret enflasyona yenildi, artırılmalı mı, ara zam vesaire. O zaman şu tespiti yapmıştım. Bakın, neden Merkez Bankası enflasyonla mücadelede başarılı değilken faiz indirmek zorunda? Çünkü reel sektör dönemiyor. İflaslar var, konkordatolar var. Maliyetler yüksek, kar marjları düştü, dönemiyorlar. Kredi maliyetleri de yüksek, kiminin finansman erişimi de yok. Şimdi bu tabloda hükümet bir tercih yapmak zorunda. İşsizlik de biliyorsun %30'larda geniş tanımlı işsizliğimiz. Yani her 3 kişiden biri işsiz. Şimdi sen asgari ücreti artırdığında zaten maliyetlerini çıkaramayan ve dönemeyen firma ne yapar? Ya batar, ya faaliyetlerini daraltır, ya personel azaltır. Yani işsizlik körüklenir. Hükümet de burada bir tercih yapıyor. Daha fazla işsiz olacağına diyor, mevcutta düşük ücret alan, enflasyon yenilenen kişiler şikayet etsin, orayı bir şekilde yönlendiririz, yönetiriz. Ama işsiz sayısını artırmamalıyız. Bugün geldiğimiz noktada yaz aylarıyla bugünü kıyasladığımızda firmalar daha iyi durumda diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ekonomi daha iyi durumda diyebilir miyiz? Diyemeyiz. O zaman bugün de aynı stratejiyle ilerlenecek. Asgari ücretli veya işte senin de dediğin gibi asgari ücreti artırdığında diğer ücretler de artacak sonuçta. Veya yıllık zam oranlarının artılacağı zamanlara geliyoruz. O zaman ne yapacaklar? Kardeşim biz bir evet nominal artış yapalım. Yine güzel bir hikaye yazalım. Dolar bazında şuradan şuraya getirdik falan. Ezdirmedik. Ezdirmemeye devam ediyoruz. Ezdirmeyeceğiz. Hiç ezdirmedik falan. Bunları yine söyleriz, çıkarız, tweetler atarız falan deriz. Ama belli bir oranda yapalım. Niye? Firmalar işçi çıkarmasın. Zaten dönemiyorlar. Tercih bu yönde. Olmaya devam edecek. Maalesef bu. Bu çalışan kesim için kötü. Çünkü zaten alım gücü eridi. Bak bugün 28 bin lira dediğimiz açlık sınırı 31 Ocak itibariyle asgari ücret hesaplara yattığında muhtemelen 31 bin, 32 bin, 33 bin bakacağız. Ama oralarda olacak. Bugün Morgan Stanley dahil uluslararası kurumlar yönlendirmeler yapmaya başladılar zaten. Ne diyorlar? İşte %20 civarında bekliyoruz. Yahu %30 yapsan ne olur? Yine açlık sınırının altında, daha maaş ele gelmeden açlık sınırının altında yaşamaya devam edecek bu insanlar. O yüzden bu sistemde çalışan kesime, sabit gelirli kesime olumlu bir şey söyleyemiyoruz maalesef. Emekli için de böyle, memur için de böyle, beyaz yaka için de böyle. Yani yoksulluk sınırımız da 91 bin lira. Yahu bugün mesela ben eski bankacıyım. Bakıyorum çalışanlara bankalarda falan veya diğer sektörlerde çalışan dostlarımıza bakıyoruz. Asgari ücret 22.104 lira da 35 bin liraya, 40 bin liraya, 50 bin liraya çalışan bir sürü insan var. Bunlar yoksulluk sınırının altı değil mi? Hem de bayağı altı. Yani biz neden bahsediyoruz? İnsan onuruna yaraşır bir yaşamdan bahsediyoruz. Ama açlık sınırının 28 bin lira olduğu, ülkede ortalama ücret haline gelen asgari ücretin ise 22.104 lira olduğu bir ülkedeyiz. Çalışan kesimin neredeyse yarısı asgari ücretli Türkiye'de. Ve açlık sınırı bir standart, bir norm haline geldi. Normalize edildi. Yani bugün mesela asgari ücretli 22.104 lira değil de 28 bin lira alıyor olsaydı bu çok mu iyi bir rakam? Bugün alsaydı. Karnını doyurmakla alakalı o rakam ya.
Ya bu insan dediğimiz varlık bir yapay zeka değil ki. Robot değil ki. Bu insanın çıkması lazım dışarıya. Birileriyle sosyalleşmesi lazım. Sineması var bu işin, tiyatrosu var, ne bileyim bir maça gitmesi lazım, bir konsere gitmesi lazım, bir tatile gitmesi lazım, bir kafeye gitmesi lazım ya. Arkadaşın psikoloğudur ya. Biz bunlardan da mahrum kaldık ülke olarak. Niye depresif herkes? Kimse birbiriyle sosyalleşemiyor artık. Dışarıya çıkmak büyük maliyet. Bir kafeye gittiğinde 200 liraya bir kahve içmek ne demek? Yanına bir şey yesen 2 kişi 1.000 liraya çıkacak oradan ya. Bak düşünebiliyor musun, paraya bak. Ama asgari ücret 22.104 lira. Emekli aylığı 16.881 lira. İstanbul'da asgari ücretliye, emekliye bu rakamları reva görenler uğramayacakları semtlere bir gitsinler. Hani kendileri uğramazlar bile, geçmezler, küçümserler o semtleri. Oralarda kiralar 15-20 bin lira. Bu insanlar karnını doyuracak, fatura ödeyecek, çocuk okutanı var. Yani biz artık Survivor Türkiye diyebiliriz. Yaşam mücadelesi veriyor. Hayatta kalma Ondan mücadelesi veriyor. Bana da bir şimdi soru soruyorsun, 1000 A istiyorsun. herkes öyle. Yani bir ortama girdiğinde ne kadar sosyoekonomik olarak iyi durumda olursa olsun, çok çok şanslı azınlık hariç, herkesin ilk konuştuğu şey hayat çok pahalı, Evet. fiyatlar çok arttı ve ne olacak? Daha da mı kötü olacak? Yani gerçekten bunu siyasi görüşten, eğitim seviyesinden, gelirden bağımsız söylüyorum. Şu haber Artık siyasi görüşü ekonomimdeki geçtik bence ya Simge. Yani artık evet, ideolojiyi, siyasi görüşü geçtik. Benim oturduğum geçtik. yerde her görüşten insan var. Hepsi şikayet ediyor. Evet. Bak yani şu ekonomimdeki haber bence çok önemli. 5.000 liranın 20 yıldaki değişimi 2005 yılında bir market poşeti doldurulabiliyordu. Şimdi market poşetinin maliyeti 5 lira oldu neredeyse. Enteresan bir noktadayız ya. Gerçekten Evet. iktisat literatürüne girecek. Yarın öbür gün ileride kitaplarda konu olacak kitaplara. Tez konusu olacak. Araştırmalara konu olacak bir ekonomik modelimiz var. Ve Evet. dünyada insanlara, iktisat öğrencilerine şu anlatılacak bence. Bunları yapmazsanız ekonomi kötü olmaz. Neler yapılmamalı? Evet. Bunlar anlatılacak kitaplarda gerçekten. Çok Evet. enteresan bir ülke haline geldik. Ama hep söylediğimiz bir şey var. Hala bir takım verilerle Türkiye'deki ekonomik tabloyu açıklamaya çalışanlar var. Bizler de tabii ki veri kullanıyoruz. O ayrı bir şey ama oraya indirgeyenler var sadece. Şu gerçeği kabul edelim, yani kafaları kumdan çıkaralım. Türkiye'deki ekonomik tablonun bozulması nedeni sistem ve siyaset. Burası düzelmeden, biz tekrar yasama, yürütme, yargı bağımsızlığının tesis edildiği bir ülke haline gelmeden, kurumların başına liyakatli isimler gelmeden, denetim olmadan, şeffaflık olmadan, şeffaf veri olmadan düzelemeyiz. Çok açık yani. Yapısal reformlardan herkes bahsediyor da en büyük yapısal reform sistemin tekrar değişmesidir Türkiye'de. Ondan sonra Yani diğer yapısal reformlar olur ancak. şu konuda katılıyorum. Evet, Türkiye'nin ihtiyacı olan bu. Bir ekleme yapmak isterim. Çok büyük bir doğalgaz, petrol, altın madeni falan bulmadıkça. Çünkü Türkiye'de, çünkü dünyada zenginliğin ilk ön koşulu demokrasi değil. Bunu biliyoruz. Öyle. Ama Ama o şu ülkelerin itirazım başka olacak. Sen bir kaynakları var. Tam bütün itirazım olacak. Bak bu kaynaklar Venezuela'da yok mu? Petrol. Venezuela halkı nasıl yaşıyor? Evet. Orada işte bu cumhuriyetin kıymetini bilmek gerekiyor ya. Şimdi kurallar toplumu olmak, Hı hı. adalet. Şimdi kanun toplumu olmak değil, kanun her yerde var. Ama adil bir şekilde uygulanması söz konusu olmadığında, eğitimde fırsat eşitliği, vergilendirmede adalet, gelir dağılımında adalet olmadığında, denetim olmadığında, halk topladığı verginin nereye gittiğini denetleyemez durumda olduğunda, sorgulamadığında sen istediğin kadar dünyanın en büyük altın madenlerini bul çıkar. Dünyanın bütün petrolü sana gelsin. Sistem öğütüyorsa ve vatandaşa dağılmıyorsa o, sadece belli gruplara gidiyorsa, istediğin ülke zengin, evet birileri zengin olur, bugün birileri zengin, hem de çok zengin, ama halk zengin olmaz. Yani ülkemiz bizim bence fakir bir ülke değil baktığında. Doğru yönetilmeyen bir ülke. Çok zengin olduğumuz belli canım. Ekonomiye katılmayan, yastık Tabii canım. altındaki altınlara baktığında bile zaten
Zengin bir ülke olduğumuz kesin. Hep diyorum iyi Bir ki onu Türkiye'de alamadılar petrol bak. Bir yok onu zaten. alamadılar. Bir de onu alsalardı. Peki beklentini sormak isterim altınla ilgili. Çünkü gerçekten açılışta da söylediğim gibi büyük bir FOMO var şu an. Ben bu treni Evet, kaçırdım korkusuyla herkes evet. altın alayım mı diye düşünüyor ya da elinde altın olanlar varsa da ya artık satma zamanı mı diye düşünüyor. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte ne önerirsin altınla ilgili? Son 2-3 haftadır bana da en çok gelen mesajlar hep bu yönde. Değil mi? Araf'ta bir yatırımcı var. Net. Aslında dün de ben işte anlattım. YouTube'da da anlattım. Şöyle, altın ve gümüşün yükseleceğini 2025'te özellikle gümüşün çok büyük potansiyel taşıdığını söyleyen birkaç kişiden biriyim. Seninle yaptığımız o yayınlarda da anlatmıştım ben. Ve buradan, yani sonunda söyleyeceğim başta söyleyeyim. Bu altın ve gümüş daha yukarılara gidecek 2026'da. Ama o kadar hızlı geldi ki ons bazında altın ve gümüş. Düzeltme yapması kaçınılmaz böyle durumlarda. Küçük yatırımcı da senin dediğin gibi. Ya bugüne kadar almadık, uçtu gidiyor, her gün gidiyor. Ne yapsak? Alsak mı diyen ve alan var bu arada maalesef. Yani uyarmamıza rağmen. Yani bekleyin, izleyin yani. İlla bir şey almak zorunda değilsin. Bir izle bakalım, bir gör orayı. Çünkü çok hızlı geldi. Bir de elimde altınım var, ne yapmalıyım? Bozmalı mıyım dediğim gibi. Ben orada şöyle yaptım. Geçen gün hatta tweet de attım, yayınlarımda da paylaştım. Arkadaş, Araf'ta kalmak istemiyorsan bir kısmını realize edersin, karını alırsın. Bir kısmına devam edersin. Çünkü düşüşler fırsat olur gene önümüzdeki süreç için. Düştüğünde elindeki altın ve gümüş miktarını artırırsın, tekrar alırsın. Ve kendini o düşüş riskine karşı koruma altına almış olursun kısa vadede. Elinde hiç yoksa böyle arafta kaldığın, herkesin üşüştüğü, kuyruklara girdiği, altın aldığı veya herhangi bir yatırım ürünü için böyle herkesin bir şekilde eyvah kaçıyor almalıyım dediği yerde olma. Bekle. Piyasada fırsat bitmez. Yeter ki fırsat geldiğinde o fırsatı değerlendirecek paran olsun, kaynağın olsun. Şimdi ne oldu? Bak ons gümüş 54 dolarların üzerine çıktı. Bugün 49 dolar, 49,5 dolar. %10 civarında kabaca bir düzeltme yapıyor şu an. Ons altın daha o kadar düzeltme yapmadı ama o potansiyel var. Altın gümüş rasyosu yukarı gitti yine 83'lerin hatta 85'lere falan geldi. Bu kısa vadede bakın zaten geçenlerde JP Morgan'ın CEO'su galiba açıklama yapmıştı. Ben altın yatırımcısı değilim ama işte portföyde biraz altında bulundurmak gerekiyor galiba falan dedim tamam arkadaşlar düzeltme geliyor. Sakin. Yapmayın yani. Acele etmeyin. Geliyor bunlar. Bakıyorsun Hindistan'da mıydı bir yerdeydi. Kuyruklar böyle birbirinin üstüne çıkıyor millet altın almak için. Baba bu oluyorsa kaç oradan. En azından kısa vadede. Kendini riske atma. Ama şunu söylüyorum. Altın ve gümüşteki geri çekilmeler önüne biraz vade koyan için bak bunu yaz aylarında da söylemiştim. Ağustos'a gelene kadar söyledik. Fırsattır dedik. Ağustos'tan sonra da patlayacak dedik zaten. Bütün grafikler gösteriyordu. Bütün gelişmeler gösteriyordu. Altın da gümüş de yukarı gidecekti ve oldu. Şimdi teknik seviyeleri bir kırdırdılar. Bu tarz piyasaları borsa yatırımcısı iyi bilir. Şöyle büyük yatırımcılar fotoğrafın devamına inandırırlar ki ellerindeki varlıkları rahatça realize edebilsinler. Sen zannediyor musun ki ons gümüşü 54,5 dolardan büyükler realize etti. Onlar 52'den çıktı, 51'den çıktı, 53'ten çıktı. Ama inandırdılar yukarıya, içeriye çektiler küçük yatırımcıyı. Şimdi küçük yatırımcı eyvah daha düşüş sürer mi? Yukarıdan yakalandık stresine girecek de şimdi. Buradan birazcık artık dinlenip 1-2 ay bakacağız önümüze. Çünkü buraya gelirken Trump'ın özellikle dikkat edin son bir haftadır sert teknik seviyeleri kıra kıra gittiği noktada Trump'ın açıklamaları yaptı bunu. Çin'e tarife dedi. Değil mi? Çıktı bir şeyler anlattı. Bir şekilde piyasayı manipüle etti. Daha öncesinde ABD Kongresi, ABD hükümetinin kapanması vesaire bunları yaşadık. Tüm bunlar besledi ve buraya hızlı bir şekilde getirdi. Vatandaşı da inandırdı düşmeyeceğine, içeriye çekti. Şimdi bundan sonraki süreçte peki altın ve gümüşün niye 2026'da yine yükseleceğini söylüyorsun Emre diyebilirler. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlar Fed faiz indirmeye devam edecek ama Amerika'da da enflasyon problemi bitmedi. Bu bir.
Büyümelerle ilgili endişe devam ediyor. Bu 2. Yani bu stagflatif bir yapıdır. Bu devam edecek. 3. Dünyadaki borçluluğa, küresel borçluluğa bakınız. Devletlere bakınız. Kamu borçlarına bakınız. Hazin tabloyu görünüz. Kapitalist sistem mevcut haliyle tıkandı. Bir paradigma değişimi içerisinde dünya, bunu hep anlatıyoruz. Fiyat para sistemi, bu cebimizde hani cüzdanlarımıza sığmayan, hani değerli olduğu için değil, değersiz olduğu için cüzdanlarımıza sığmayan para var ya, oradan çıkıyor dünya. Tüm dünyada çıkıyor. Dolayısıyla bu sistem değişim dönüşümlerinde yapay zeka, insan olan ihtiyacın azalması, şirketlerdeki değişim dönüşüm, buralar bize hem bu enflasyonist yapı, hem büyümelerle ilgili endişe, hem dünyadaki güç savaşları, işte dijitalizasyona geçiliyor olması, petrodolar sisteminin tartışılıyor olması, enflasyonist yapı önümüze jeopolitik riskleri hep dinamik ve canlı tutacak bir süre. Ticaret savaşlarını hep dinamik ve canlı tutacak bir süre. Ve buralar bizim için değerli metalleri besleyen yerler. Gümüşün farklı bir fonksiyonu da var. Sanayi metali olması, fonksiyonu vesaire, yenilenebilir birçok teknolojide kullanılıyor olması, işte arzın talebi karşılayamıyor olması son yıllarda, bakın sınırlı bir metalden bahsediyoruz. Dolayısıyla buraları besleyecek. Ve bu metallerin tarihsel boyutunu takip edenler şunu görebilirler. Uzun süreli bekletme, düzeltme dönemlerinden sonra sert yükseliş dönemleri olur. Dünyadaki bu enflasyon yapısını hani Amerika'daki enflasyon oranlarına bakarak düşünmeyin. Tüm dünya borçlanarak ilerliyor. Piyasa odaklı bir dünya var. Demin dediğim ya, kapitalizmin mevcut hali tıkandı. Kamu borçlarına falan devletlere bakın. Ne hazin tablolar var. Amerikan hazinesine falan bir bakınız. Dünya ticaretiyle ilgili sıkıntılar var. Güç dengeleri yeniden değişiyor. Bu tablo bize 2026'da da değerli metaller için güzel bir fotoğraf sunuyor. Onu söyleyebilirim. Aynı zamanda şu da unutulmasın. Biz de daha dolar TL bacağını yaşamadık. Yani 42'lere geldik de. Şimdi gram yatırımcısı nereden etkilenir? Bak, ons bacağı var. Dolar TL bacağı var. Onsu bölersin 31,1'e, dolar TL kuruyla çarparsın, gram fiyatını bulursun. Şimdi biz de bir de hep beklediğimiz ama ekonomi yönetiminin bastırmaya devam ettiği dolar TL'deki yükseliş yaşandığında, ons fiyatları da anlattığım gerekçelerle küreselde yukarı yönlü hareketin devam ettirdiğinde, düşünün gram fiyatları altında ve gümüşte nerelere gider. Evet, Yatırım o tavsiyesi önemli bir değil ayrıntı. ama tablo da çok açık önümüzde duruyor. Onu da ifade edelim. Fakat şu uyarıyı da yapayım. Şimdi böyle söyleyince ertesi gün büyük patlamalar bekliyor insanlar. Bu bir süreç. Tabii. Bu bir süreç. Evet. Piyasalardaki döngüleri unutmayınız. Ve benim stratejim, verdiğim eğitimler, işte danışmanlık verdiğim insanlar hep anlattığım ve yaptığım şey şudur. Portföy çeşitliliği arkadaş. Alternatifli olmak. Günümüz dünyasının en büyük mottosu piyasalar için yedek akçeli olmak. 2-3 senedir hep bunu anlatıyoruz. Bilimde tüy bitti. Kızıyorlar bazen. Ama işte piyasa türbülansları görüyorsunuz. Böyle ayda bir, 2 ayda bir her yerde oluyor. Kripto piyasasından tutun da altın gümüşüne kadar, borsalara kadar. Her yerde türbülans oluyor. Kenarda kısa süreli senin bir yedek akçan varsa fırsata çevirirsin. 1, paniğe kapılmazsın, elindeki varlığı panikle kaptırmazsın. 2, çok önemlidir bu. Harika. Aslında sormayı düşünüyordum. Yani bu yayının hedef kitlesi zaten senden danışmanlık alan değil, buna gücü yetemeyenler, açık konuşmak gerekirse. Evet. Elinde bir miktar olup bunu nasıl değerlendireceği konusunda kafası karışık olanlar, kısaca küçük yatırımcılar. Dolayısıyla hani onlara bir iki tavsiye ne söylersin? Yani bu enstrüman üzerinden değil, teorik olarak, felsefi olarak ne söylersin diye soracaktım. Galiba çeşitlilik, Aslında enstrüman portföy, olarak da şunu söyleyeyim bir. Yani çok merak ediyorlar. Yani borsada şu anda tarihi fırsatlar var hisselerde. Ama doğru hisselere girersen, tüyocuların peşinden gitme. Bak söylüyorum, yani şu BIST 30'a bir bak. Büyük büyük gruplar, holdingler, onların iştirakleri falan, bir bak fiyatlara. Bulunamayacak fiyatlar. Bu yarın yükselecek, rally yapacak anlamına gelmiyor. O yüzden sepet diyoruz ya. O yüzden alternatifli olmak diyoruz ya. Tek hisseye bağlı olma. Tek hisse de değil. Borsada tamam, bütün paran borsaya da bağlı olmasın zaten. Alternatifli ol. Dışarıda da paran olsun. Hep anlatmaya çalıştığım şey küçük yatırımcıya bu. O zaman ne olur biliyor musun? Piyasa seni yönetemez, kontrol edemez. Sen piyasayı kontrol edersin. O zaman hiçbir manipülatör senin hakkından gelemez, sen onların hakkından gelirsin. İşte bunu çok vermeye çalışıyorum. Ama şunu da görüyorum. Böyle sıkıntılı dönemlerde arkadaşlar izliyorlar, takip ediyorlar, böyle bir rahatlıyorlar. Ama piyasa bir yukarı döndüğünde
tüyocuların peşinden gidiyorlar. O tüyocular da tahtacıların, manipülatörlerin adamı oluyor. Seni bir yere çekiyor. Maalesef bütün paranı, yılların birikimini koyuyorsun. Duygularını sömürüyor. Günün sonunda sen kaybediyorsun. Kaybetme. Bak hep söylediğim bir şey var. Zor kazandığını kolay kaybetme. Yani öyle Emre Şirin'e de tek başına güvenme. Emre Şirin dinlediğin gibi başkasını da dinle. Oku, araştır, bilgi sahibi ol. Çünkü ben sana bir şey söylerim. Ya pardon diyebilirim yarın. Belki sahtekar vereyim. Ama kaybeden sen Ya da olursun. yanıldın. Yani illa Ya da sahtekarlığa yanıldım. da gerek yok Ya da tabii. yanıldım. Yani çünkü siyaset o kadar belirleyici ki Simge. Yani tüm Doğru. dünyada bak rasyonel bir piyasa analizi yapmana izin vermiyor. Ha benim analizlerim şimdi mütevazi olmayacağım. Birebir tutmasının sebebi ben işin içine siyaseti, küresel konjonktürü katıyorum. Yani sadece teknik temel bakmıyorum olaya. Yani bu ekonomi yönetimi ne yapar? Aslında ne yapmalı ama şu an ne yapabilir? Ve bunun peşinden bizim başımıza ne geliri düşünerek çok kafa yorarak analiz yapıyorum. Küreselde de aynı şeye bakıyorum. Yoksa Türkiye'de enflasyonun yanlış olduğu, faizin yanlış olduğu, doların yanlış olduğu yerde sağlıklı piyasa analizi olabilir mi? Mümkün değil. Olmaz yani. Dolayısıyla mesela Ağustos'un sonunda borsalara satış, altın gümüşe yükselişti. Yayın gitti galiba. Yayın mı gitti? Bir Yayın mı ses gitti? gitti bir an. Ses gitti Ha, ama şimdi geldi. ha, Ağustos'un sonunda borsalara satış, altın gümüşe yükseliş dedik. Sonra birileri toplayacak, endeks tekrar o 11.600 seviyelere yakın yerlere götürür ama buralarda bakın rally olmayacak. Dikkat edin, birileri mal satmak için borsayı yukarı taşıyor. Hayale kapılmayın. Gene satış gelecek. Ekim'de piyasa türbülanslarına dikkat edin. Çok net bir şekilde borsalara satış gelecek dedik. Buyurun hepsini yaşıyoruz. Şimdi diyorum ki size sattırdılar. O malları topluyorlar. Tekrar yukarı sürecekler. Bu kadar net. Ama tekrar şunun altını çiziyorum. Zarar görmesin kimse diye. Portföyünüzü lütfen çeşitlendirin. Evet. 2 günde büyük paralar kazanma hayali kurmayın. Yedirmezler size. Yedirmezler. Altın tepside sunmayacaklar size o karları. Ne yapacaksın? Burada portföyün düştüğünde toplayacaksın. 1-2 ay konjonktüre bakacaksın. Yükselişte kısmen karını alacaksın. Tekrar düşüş olduğunda tekrar malını artırarak toplayacaksın. Böyle böyle ilerlemek zorundasın. Döngüler çok kısa artık. Çünkü sağlıklı bir siyasi ortam yok. Sağlıklı bir ekonomik ortam yok. Sağlıklı bir küresel ortam yok. Umarım anlaşılabilir olmuştur. Harika. Yani bilginin zekatı vardır ve paylaşılması da çok kıymetlidir. Sen ve senin gibi yayınlarıma katılan tüm bilhassa ekonomistlerin tabii ki her uzman bilgisini paylaşıyor ama sizlerinki birebir insanların hayatına dokunduğu için ben sizler adına çok müteşekkir oluyorum. Çünkü gerçekten bilginizin zekatını paylaşmanız bile insanların hayatına dokunuyor. Döngüler çok kısa, çok önemli bir ipucu, çok önemli Evet, bir evet. burada yönlendirici. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Emre Estağfurullah. Şirin. Ya umarım faydası oluyordur. Yani ben istiyorum ki ülkemin insanı enflasyonla, düşük ücretle, vergiyle kaybediyor. Bir de Evet, piyasalarda hani paralarını çalmasınlar. Ya çalıyorlar çünkü. Ya çalıyorlar, paranızı evet, çalıyorlar evet, arkadaşlar. evet. Doğru, Yani doğru. çaldırmayın. İnceleyip sık dokuyun. Hayale kapılmayın. Hayal kurun ama ayakları yere sağlam basan, gerçekçi temellere dayanan, bilgiye dayanan hayaller olsun bunlar. Kesinlikle öyle. Çünkü para Sustur beni gerçekten ya. kolay Sustur beni. Susmuyorum kazanılmıyor. ya. Konuşmaya devam ediyordu. Bir türlü susmayan adam. Hasta olunca evde sıkıldın. Ben Evet. galiba öyle tahmin ediyorum. Sıkılıyorum ya. Çok teşekkür ediyorum Ben sevgili Emre teşekkür ederim. Şirin. Ben Lütfen teşekkür siz de ederim. yayını beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Emre kanalını sen de paylaş istersen bu Ha, vesileyle. Sen teşekkür kendin ederim. az Benim de paylaşıyorsun. kendi ismimle Emre Şirin YouTube kanalım var. Ben de işte günlük yayınlar yapıyorum sizler gibi. Ekonomiyi, piyasaları anlatmaya çalışıyorum dostlarımıza. Harika. Bir gün de borsa özelinde konuşalım. Tabii tabii tabii. BIST Net bir şekilde. özelinde. Tamam. 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 Çok teşekkürler. Çok sevgiler. Yayını Ben izleyen teşekkür herkese de ederim. faydalı Herkese olması sevgiler, umuduyla saygılar. bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.